İskenderiye sokaklarında dünyaya gelen bu çocuk, gelecekte adının bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Onun öyküsü belirli tarihlerle değil, bir belirsizlikle başlar. Tam olarak hangi gün doğduğu veya annesinin kimliği net olarak bilinmemektedir. Ancak bir gerçek vardır ki, bu çocuk yüzyıllardır süren bir hanedanın son büyük temsilcisi olacak ve adı tarihin en çok konuşulan güç mücadelelerinden biriyle anılacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Tarihte Mısır kraliçesi 7. Kleopatra olarak bilinen kadın, büyük olasılıkla M.Ö. 69 yılının başlarında Ptolemaios Krallığı'nın başkenti İskenderiye'de dünyaya geldi. Bazı kaynaklar doğumunun bir yıl daha erken gerçekleşmiş olabileceğini öne sürer, ancak kesinlik yoktur. Taşıdığı isim bile hanedanın mirasını yansıtır. Yunanca kökenli bu ad, babasına şan anlamını taşır ve Ptolemaios ailesinde nesiller boyunca defalarca kullanılmıştır. Ondan önce de birçok Mısır kraliçesi aynı adı taşımıştı. Kleopatra'nın babası uzun yıllardır Mısır'ı yöneten 12. Ptolemaios idi. Annesinin kimliği ise tarihin karanlık noktalarından biridir. Çoğu tarihçi annesinin 5. Kleopatra olduğunu varsayar, ancak bu kesin değildir. Ptolemaios hanedanında ensest evlilikler ve çok eşlilik yaygındı. Bu gelenek, aile bağlarını karmaşıklaştırır ve annelik meselesini belirsiz kılar. Eğer annesi gerçekten 5. Kleopatra ise, muhtemelen Kleopatra henüz çok küçükken hayatını kaybetmiştir. Ancak bu bilgi de net değildir. Kleopatra'nın yalnız büyümediği kesindir. 2 kız kardeşi ve 2 erkek kardeşi olduğu bilinir. Erkek kardeşlerin her ikisi de Ptolemaios adını taşır. Bu isim dönemin Mısır sarayında neredeyse her erkek varise verildiği için tarihçiler açısından ciddi bir karışıklık yaratır. Bu kardeşlerin öz mü yoksa üvey mi olduğu bilinmez. Fakat hepsinin babasının 12. Ptolemaios olduğu kabul edilir. Kleopatra, Mısır'da Ptolemaios yönetiminin başlamasından yaklaşık 2,5 yüzyıl sonra doğdu. Bu hanedanın kökeni Büyük İskender'in fetihlerine dayanıyordu. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Pers İmparatorluğunu yenerek Mısır'ı ele geçirdi ve Nil deltasının kıyısında kendi adını verdiği yeni bir şehir kurdu. İskenderiye kısa sürede Doğu Akdeniz'in en önemli merkezlerinden biri haline gelecekti. İskender Mısır'dan ayrıldıktan sonra doğuya yöneldi. Pers topraklarının tamamını fethetti ve seferlerini Hindistan'a kadar taşıdı. Ancak bu büyük imparatorluk kurucusundan daha uzun ömürlü olmadı. İskender M.Ö. 323 yılında henüz 32 yaşındayken hayatını kaybetti. Geride henüz doğmamış bir varis ve çözülmemiş bir taht meselesi bıraktı. Bu belirsizlik İskender'in generalleri arasında büyük bir güç mücadelesini tetikledi. İmparatorluğun farklı bölgeleri için verilen bu mücadeleler tarihe Diyadok Savaşları olarak geçti. Bu generallerden biri Makedon kökenli saygın bir komutan olan Ptolemaios idi. Ordu içinde güçlü bir desteğe sahipti ve kısa sürede Mısır'da hakimiyet kurmayı başardı. Yıllar süren çatışmaların ardından İskender'in oğlu 4. İskender de hayatını kaybetti. Böylece generaller imparatorluğu bir arada tutma iddiasından vazgeçti ve kendi krallıklarını ilan etti. Ptolemaios, Mısır'ın ilk kralı olarak tahta çıktı. Yeni kurulan Ptolemaios Krallığı yalnızca Mısır'la sınırlı değildi. Libya topraklarının bir bölümü, Kıbrıs adası ve Levant'ın geniş alanları bu krallığın kontrolü altına girdi. Hanedanın en büyük rakibi Anadolu'nun içlerinden Pers topraklarına uzanan Seleukos İmparatorluğu oldu. Yunanistan ise Makedonya Krallığı'nın etkisi altındaydı. 3. yüzyılda Ptolemaios Krallığı, Doğu Akdeniz'in en güçlü Helenistik devletlerinden biri haline geldi. İskenderiye, Ptolemaioslar döneminde yalnızca bir başkent değil, aynı zamanda dünyanın en önemli öğrenim merkezlerinden biri oldu. Büyük kütüphanesiyle ün kazanan şehir, matematikten astronomiye, coğrafyadan bilime kadar pek çok alanda erken dönem çalışmaların merkeziydi. Öklit ve Eratosthenes gibi isimler bu ortamda eserlerini verdi. Diğer Helenistik krallıklar zamanla zayıflarken Ptolemaios yönetimi güçlü ve merkezi bir yapı kurmayı başardı.
Seleukoslar doğudaki topraklarını yeni güçlere kaptırıyor, Makedonya Yunanistan'daki hakimiyetini kaybediyordu. Buna karşılık Mısır, M.Ö. 2. yüzyıla kadar istikrarını korudu. İşte Kleopatra, böylesine köklü, güçlü ama aynı zamanda kırılgan bir mirasın içine doğmuştu. Ancak Kleopatra'nın doğumundan çok önce Akdeniz dünyasında dengeler sessizce değişmeye başlamıştı. Yüzyıllar boyunca askeri, ekonomik ve siyasi gücün ağırlık merkezi doğuda yer almıştı. Bu durum Batı Akdeniz'de iki yeni gücün yükselişiyle sarsıldı. Orta İtalya'da Roma Cumhuriyeti ve Kuzey Afrika'da Kartaca sahneye çıkan bu iki büyük aktördü. M.Ö. 3. yüzyılda aralarında yaşanan yıkıcı savaşların ardından Roma, Batı'nın tartışmasız hakimi haline geldi. Bu yükseliş, Doğu için sadece bir zaman meselesiydi. Başlangıçta Romalılar, Uzak Doğu topraklarını doğrudan yönetme konusunda isteksizdi. Ancak bu çekinceler Kleopatra doğduğunda çoktan geride kalmıştı. Doğumundan yalnızca birkaç yıl sonra Roma generali Pompeius Magnus, Seleukos İmparatorluğunu kesin olarak yenilgiye uğrattı. Suriye, Roma eyaleti haline geldi. Artık Mısır, Roma gücünün gölgesinde, hassas bir bağımsızlık çizgisinde varlığını sürdürmeye çalışıyordu. Kleopatra, Ptolemaios Krallığı'nın tam da bu kırılgan dönemeçte dünyaya geldi. Çocukluğu antik dünyanın en kültürlü ve entelektüel şehirlerinden biri olan İskenderiye'de geçti. Şehrin kalbinde yer alan Mausion kompleksi ve büyük kütüphane, onun eğitiminin merkezinde bulunuyordu. Babasının çocuklarının yetiştirilmesi için dönemin önde gelen bilginlerini görevlendirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu ortamın ne kadar canlı olduğunu anlamak için aynı dönemde doğan Yunan bilgin Heron'un yıllar sonra bu şehirde çalışan bir buhar düzeni geliştirdiğini hatırlamak yeterlidir. Roma dünyası bu fikri değerlendirmiş olsaydı tarih bambaşka bir yöne akabilirdi. Kleopatra'nın genç yaşta Yunanca tıp metinleri kaleme alabilecek düzeyde eğitim aldığına dair rivayetler vardır. Bu anlatımlar daha sonra kaybolmuş kaynaklara erişmiş olabilecek Arap bilginler tarafından da aktarılmıştır. Ancak bu konu tartışmalıdır. Antik Mısır'da Kleopatra adının yaygınlığı göz önüne alındığında başka bir kadın bilginle karıştırılmış olması ihtimali de vardır. Kesin olan şudur ki gençliği son derece karma bir kültürel ortamda geçti. Kraliyet ailesi köken olarak Makedondu, kültürel kimlikleri ise Yunan dünyasına aitti. Buna karşın yönettikleri ülke 3000 yılı aşkın geçmişe sahip kadim Mısır'dı. Bu nedenle Ptolemaios hanedanı Mısır geleneklerine ve özellikle Osiris, Isis, Ra, Ptah ve Amun gibi tanrılara tapınmaya büyük önem veriyordu. Kleopatra da bu tanrılara adanan törenlerin ve ritüellerin içinde büyüdü. İskenderiye'nin kozmopolit yapısı sayesinde birçok dili erken yaşta öğrendi. Yunanca'nın yanı sıra Latince, Mısır dili ve İbranice'yi bildiği, ayrıca Süryanice ve Etiyopya dili gibi başka dillere de aşina olduğu kabul edilir. Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri, Kleopatra'nın etnik kökeni ve fiziksel görünümüdür. Antik dünyanın en tanınmış kadın hükümdarlarından biri olmasına rağmen ayrıntılı tasvirleri şaşırtıcı derecede azdır. Ona ait olduğu düşünülen bazı heykeller vardır. Ancak bunlar renksizdir. Çeşitli küçük betimlemeler ve kabartmalar mevcuttur. En net görsel veriler saltanatı sırasında basılan sikkelerdeki yan profil portreleridir. Ancak ne bir sikke ne de boyası silinmiş bir heykel ten rengini ortaya koyabilir. Bu belirsizlik son yıllarda Kleopatra'nın koyu tenli ve Afrikalı görünümlü olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına yol açmıştır. Ancak bu görüşü destekleyen somut kanıtlar yoktur. Ptolemaioslar, Yunan dünyasının merkezinden gelen bir Makedon hanedanıydı. 300 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiş olsalar da bunu kuzeydeki Yunan kökenli bir başkentten yabancı bir hanedan olarak yaptılar. Hanedanlarının gücünü korumak için akraba evliliklerini sistemli biçimde uyguladılar. Kız kardeşlerin erkek kardeşlerle evlenmesi bu politikanın bir parçasıydı. Kleopatra'nın anne tarafından kökeni tam anlamıyla net değildir. Buna rağmen dönemine ait sikkeler ve arkeolojik buluntulardaki portreler onun Afrikalı özelliklerden ziyade Makedon ya da Yunan dünyasına özgü Helenistik yüz hatlarına sahip olduğunu açık biçimde göstermektedir. Kleopatra'nın yaşamı daha bebekliğinden itibaren Doğu Akdeniz'de yaşanan büyük güç mücadelelerinin içinde şekillenmeye başladı. Bu mücadelenin merkezinde ise Roma Cumhuriyeti'nin bölgeye giderek daha kararlı biçimde nüfuz etme çabası vardı.
Henüz çocukken Roma Senatosu onu etkileyecek kararlar almaya başlamıştı. Senato, Yunan adaları ve Küçük Asya kıyılarında üstlenen korsan filolarını ortadan kaldırmak için Pompeius'u olağanüstü yetkilerle donattı. Bu sefer M.Ö. 67. yılda öylesine başarılı oldu ki, Pompeius kısa süre sonra Karadeniz kıyısında Pontus kralı Mitridates'le süren savaşı devraldı. Ardışık ve sert askeri harekatlar sonucunda yalnızca Mitridates'i yenmekle kalmadı. Aynı zamanda Seleukos İmparatorluğu'nun geriye kalan topraklarını da ele geçirdi. M.Ö. 63. yılda bu topraklar Roma egemenliğine alındı. Ardından Doğu Akdeniz'in siyasi haritası yeniden çizildi. Yahudi'ye Roma'ya bağlı bir vasal devlet haline getirildi. Bu gelişmelerin sonunda bölgede bağımsızlığını koruyan tek büyük güç Mısır olarak kaldı. Ancak bu bağımsızlık son derece kırılgandı. Kleopatra dünyaya geldiğinde Roma neredeyse bir yüzyıldır Ptolemaios krallığının iç siyasetini dolaylı ya da doğrudan etkiliyordu. Babasının Selefi olan Ptolemaios 11. erkek varis bırakmadan öldüğünde Roma'da Mısır'ın ilhak edilmesi ciddi biçimde tartışılmıştı. Bu adım atılmamış olsa da Romalılar durumu kendi lehlerine çevirdi. Kıbrıs, Ptolemaios topraklarından koparıldı. Ada, Kleopatra'nın babasının gayrimeşru üvey kardeşi tarafından Roma'ya bağlı bir yönetici olarak idare edildi. Bir süre sonra M.Ö. 58. yılda Kıbrıs doğrudan Roma'ya bağlandı. Bu sırada Kleopatra Mısır'da büyürken ülkenin olağanüstü tarımsal zenginliği ve ekonomik gücü Roma siyasetinin sürekli gündemindeydi. M.Ö. 60'lı yıllar boyunca İskenderiye'nin serveti senato kürsülerinde tartışıldı. Bu tartışmalar yalnızca Roma iştahını değil, aynı zamanda Kleopatra'nın ülkesinin ve ailesinin iktidarının ne kadar savunmasız olduğunu da gösteriyordu. Roma etkisi, Kleopatra ve kardeşlerinin çocukluk yıllarında her zaman hissedilen bir gölgeydi. Bu gölge, kısa süre sonra Kleopatra'nın Roma şehrine bizzat gitmesine yol açtı. Kıbrıs'ın ilhakı, Mısır'da ciddi bir siyasi krizi tetiklemişti. Bu karar, babası 12. Ptolemaios'un yönetimine karşı büyük bir huzursuzluk yarattı ve sonunda tahttan indirilmesiyle sonuçlandı. İskenderiye'deki güç odakları Kleopatra'nın ablası Berenice'yi kraliçe ilan etti. Bu olayların ayrıntıları antik kaynaklarda net değildir. Cassius Dio, Eusebius ve bir dönem Mısır'da yaşamış olan Strabon gibi yazarlar, babaya karşı komployu kimin yönettiğini açıkça belirtmez. Ancak Roma müdahalesinin bu süreçte belirleyici bir rol oynadığına dair işaretler verirler. Tahttan indirilen Ptolemaios, çözümü Roma Senatosu'na doğrudan başvurmakta buldu. Berenice'nin yönetimi tarafından Mısır'ı terk etmeye zorlandıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıktı. Bu yolculukta Kleopatra'yı da yanında götürdü. Bunun nedeni açık değildir. Ancak bu kararın onun hayatında derin izler bırakacağı kesindir. Rodos ve Yunanistan üzerinden yapılan uzun bir yolculuğun ardından Roma'ya ulaştılar ve şehrin dışında Büyük Pompei'ye ait bir villaya yerleştiler. Senato önünde resmi bir görüşme yapabilmek için yaklaşık 1 yıl beklemek zorunda kaldılar. Bu süre boyunca Ptolemaios tahtını geri almak için yoğun bir siyasi mücadele yürüttü. Bu mücadele olağanüstü entrikaların ve gizli planların başlangıcıydı. Mısır'da hüküm süren Berenice yönetimi de boş durmadı. Babasının geri dönüşünü engellemek için Roma'ya kendi elçilik heyetini gönderdi. Heyetin başında dönemin saygın düşünürlerinden İskenderiyeli Dio bulunuyordu. Ancak Roma'ya vardıklarında olaylar karanlık bir hal aldı. Ptolemaios, Roma'daki müttefikleriyle birlikte bu girişimi sabote etmeye başladı. Dio'nun zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Bu noktada Roma içinde de görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bazı güçlü Romalılar, Ptolemaios'un yeniden tahta çıkması için askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu savunuyordu. Diğerleri ise kehanetlere ve uğursuz alametlere işaret ederek Roma'nın Mısır'ın iç işlerine doğrudan müdahale etmesinin felaket getireceğini ileri sürüyordu. Kleopatra henüz genç yaşında Roma siyasetinin acımasız ve karanlık yüzüyle böylece karşılaşmış oldu. Genç Kleopatra'nın tüm bu yaşananlardan ne kadarını kavradığı belirsizdir. O sırada yalnızca 12 yaşında bir çocuktu. Buna rağmen Roma'da geçirdiği bu dönemin onun eğitimi açısından belirleyici olduğu düşünülebilir.
Cumhuriyetin başkentinde kaldığı yaklaşık 1 yıl boyunca Latinceyi akıcı biçimde öğrendiği, Roma geleneklerini, toplumsal yapıyı ve siyasi işleyişi yakından tanıdığı varsayılır. Bu gözlemler, ilerleyen yıllarda nasıl hareket edeceğini şekillendirecek sessiz bir birikim oluşturmuştu. Babasının Roma Senatosu'na sunduğu dilekçe doğrudan olumlu bir sonuç vermedi. Ancak Pompeius yine de onun lehine müdahalede bulundu. Suriye valisi ve yakın müttefiki Aulus Gabinius'a, Mısır'da Ptolemaios'a askeri destek sağlaması yönünde talimat verdi. Tahttan indirilen kral, kızıyla birlikte doğuya döndü. Kısa süre içinde güç dengesi yeniden değişti. Berenice tahttan uzaklaştırıldı ve M.Ö. 55 yılında idam edildi. Ptolemaios, Roma desteğiyle iktidarını yeniden kurduktan sonra sarayı muhalif unsurlardan arındırdı. Bu gelişmelerin ardından Kleopatra, saray içinde daha ayrıcalıklı bir konuma yükseldi. Babasının gözünde artık yalnızca bir evlat değil, hanedanın geleceği olarak öne çıkıyordu. Yaşananlar aynı zamanda Pompeius'la Ptolemaios hanedanı arasındaki bağların ne kadar güçlendiğini de gösteriyordu. Bu dönemde dikkat çekici bir ayrıntı vardır. Kleopatra'nın hayatında ileride önemli bir rol oynayacak olan genç Romalı komutan Marcus Antonius, M.Ö. 55 yılında Mısır'a yapılan bu Roma müdahalesinde yer almıştı. Kleopatra'nın varis olarak konumu M.Ö. 52. yılında resmen belirginleşti. Babası onu naip olarak atadı ve vasiyetinde kendisinden sonra kraliçe olmasını istediğini açıkça ifade etti. Bu sırada Ptolemaios ileri yaşlardaydı ve kısa süre içinde öleceği düşünülüyordu. Ancak Kleopatra tek başına hüküm sürecek şekilde hazırlanmadı. Daha önce de görüldüğü gibi öz ya da üvey kardeşi olan genç erkek kardeşi de ortak varis ilan edilmişti. Bu düzenleme, kadın bir hükümdarın tek başına tahta çıkmasına yönelik çekinceleri azaltmak amacıyla oluşturulmuştu. Gerçekte ise fiili güç Kleopatra'nın elinde olacaktı. Erkek kardeşi M.Ö. 60'lı yılların sonlarında doğmuştu ve Kleopatra naip olarak atandığında henüz 10 ya da 11 yaşlarındaydı. Babası M.Ö. 51 yılının başlarında öldüğünde Kleopatra 7. Kleopatra olarak tahta çıktı. O sırada yaklaşık 18 yaşındaydı. Mısır'da çok daha eskiye, Makedon egemenliğinden yüzyıllar öncesine uzanan köklü bir gelenek, kraliyet ailesinin kendi içinde evlenmesini öngörüyordu. Bu geleneğe uygun olarak Kleopatra ve küçük kardeşi, hükümdarlık numarası 13. Ptolemaios olan genç kral, tahta çıktıktan sonra evlendi. Taç giyme töreni, Ptolemaios hanedanının ikili kimliğini yansıtan karmaşık bir yapıya sahipti. Kleopatra, İskenderiye'de tahta çıktı ve büyük ölçüde Yunan kökenli entelektüeller ve saray çevresiyle kuşatılmış kuzey kentinden hüküm sürdü. Bununla birlikte saltanatının başlangıcında güneye doğru bir yolculuk yaptı ve Mısır dini ritüellerine katılmak üzere Tebe gitti. Bu ziyaret, onun Mısır firavunu olarak meşruiyetini simgeliyordu. Tebe, M.Ö. 2000 yılda yeni krallık döneminin başkenti olmuş, günümüzde Luxor olarak bilinen kutsal bir şehirdi. Burada gerçekleştirilen törenler, Ptolemaios hanedanının Helenistik yönetim anlayışıyla kadim Mısır gelenekleri arasında kurduğu hassas dengeyi ortaya koyuyordu. Kleopatra'nın saltanatının ilk yılları son derece çalkantılı geçti. Krallık, babasıyla ablası Berenice arasında yaşanan iç savaşın yıpratıcı sonuçlarıyla karşı karşıyaydı. Ayrıca Ptolemaios'un Roma desteği karşılığında üstlendiği büyük mali yük hanedanı ağır borç altına sokmuştu. Roma dünyasındaki güçlü müttefiklere milyonlarca gümüş sikke borçlu olunması yönetimi zor durumda bırakıyordu. Bunlara ek olarak Nil Nehri'nin yıllık taşkını beklenen düzeyde gerçekleşmedi. Antik Mısır için hayati öneme sahip olan bu taşkın her yıl nehir kıyılarına verimli alüvyonlar bırakarak tarımı mümkün kılıyordu. Taşkının yetersiz kalması, Kleopatra'nın saltanatının ilk aylarında gıda kıtlığına ve bazı bölgelerde açlığa yol açtı. Doğudaki siyasi tabloda giderek istikrarsızlaşıyordu. M.Ö. 53. yılın Haziran ayında Marcus Crassus'un komutasındaki büyük bir Roma ordusu Mezopotamya'da Karre Muharebesi'nde Pers-Part İmparatorluğu tarafından yok edildi. Bu yenilgi Roma gücünün dokunulmaz olmadığını göstererek Kleopatra'nın hüküm sürdüğü dünyayı daha da belirsiz bir hale getirdi. Partların bu zaferin ardından Roma Dogu topraklarına akınlar düzenlemesi Roma'yı Mısır'daki müttefikinden yardım istemeye zorladı.
Ancak Mısır açısından en kaygı verici gelişme daha önce yaşanmıştı. Milattan önce 55 yılındaki Roma müdahalesi, ülkede kalıcı bir Roma askeri varlığının oluşmasına yol açmıştı. Yaklaşık 2000 Roma lejyoneri ve 500 süvariden oluşan bu birlik, Aulus Gabinius'un Suriye'den getirdiği ve 12. Ptolemaios'u yeniden tahta çıkarmakla görevli ordunun bir parçasıydı. Görev tamamlandıktan sonra Mısır'da kaldılar. Zamanla bu askerler Mısır yaşamına uyum sağlamaya, yerel gelenekleri benimsemeye ve ülke siyasetinde etkili olmaya başladı. Gabinianiler olarak bilinen bu grup giderek Kleopatra'nın küçük kardeşi 13. Ptolemaios'a daha fazla destek verir hale geldi. Bu durum Kleopatra'nın konumunu daha da kırılganlaştırdı. Kleopatra bu sorunlara farklı yollarla karşılık verdi. Nil Nehri'nin yetersiz taşkını nedeniyle tarımsal üretimde yaşanan düşüş, Mısır'ın geleneksel tarımsal fazlasının ihracatının sınırlandırılmasıyla dengelenmeye çalışıldı. Ancak bu son derece hassas bir hamleydi. Mısır, Sicilya ile birlikte Roma'nın en önemli tahıl kaynaklarından biriydi ve Mısır tahılı hızla büyüyen Roma kent nüfusunu beslemek için düzenli olarak gönderiliyordu. Kleopatra, ülkesinin iç ihtiyaçlarını gözetirken aynı zamanda Mısır tahılına bağımlı olan Romalıları karşısına almamaya da özen göstermek zorundaydı. Hanedanın Roma dünyasındaki güçlü müttefiklerine olan büyük borçlarının ödenmesi zaman alacaktı. Buna karşılık Mısır, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu üzerinden yürüttüğü geniş ticaret ağı sayesinde önemli gelir elde ediyordu. Bu ticaret, Roma'nın Güney Asya'dan gelen nadir ve değerli mallara ulaşmasında Mısır'ın aracı rol üstlenmesini sağlıyordu. Bununla birlikte en acil sorun giderek disiplin dışına çıkan Gabinianilerdi. Milattan önce 50 yılında Roma'nın Dogu sınırını Partlara karşı savunmak üzere onları yeniden silah altına almak isteyen Suriye'den gelen Roma elçileri Gabinianiler tarafından öldürüldü. Bu olay Kleopatra'yı son derece zor bir duruma soktu. Sorumluları Suriye'ye göndererek yargılanmalarını sağladı. Ancak bu karar Roma işlerine karışıyormuş izlenimi verdiği için eleştirildi. Aynı dönemde Gabinianilerin desteklediği küçük kardeşini saf dışı bırakmaya çalıştı. Saltanatının ilk yıllarına tarihlenen arkeolojik bulgular ve kraliyet yazıtları, Kleopatra'nın kardeşini devre dışı bırakmayı denediğini ve bazı belgelerde tek hükümdar olarak yer aldığını göstermektedir. Ancak bu durum uzun sürmedi. Milattan önce 50 yılından itibaren 13. Ptolemaios yeniden resmi yazıtlarda kral olarak görünmeye başladı. Kleopatra ile küçük kardeşi arasında her iki tarafında Mısır içinde kendi destekçilerine dayandığı yeni bir iç savaşın eşiğine gelinmişti. Bu gerilim daha geniş Roma dünyasında yaşanan büyük istikrarsızlıkla aynı döneme denk geliyordu ve bu çalkantı kısa süre sonra Mısır'ı ve Kleopatra'yı doğrudan etkileyecekti. Milattan önce 53 yılında Karaede Partlar tarafından yok edilen Roma ordusu yalnızca askeri bir yenilgi değildi. Bu olay Roma'nın uzun süredir devam eden siyasi dengesini de bozdu. Crassus'un yenilgisiyle Pompey, Crassus ve Gaius Julius Caesar'dan oluşan birinci triumvirat fiilen sona erdi. Bu ittifak, Roma'nın en zengin ve güçlü adamlarının devlet içinde olağanüstü yetkiler topladığı bir dönemin ürünüydü. Kleopatra'nın doğumundan yalnızca biraz daha önce Cornelius Sulla adlı bir Roma generali rakip bir fraksiyonu yenerek Roma Cumhuriyeti'nin diktatörü olmuştu. Sulla daha sonra iktidarı bırakmış ve kısa süre sonra ölmüştü. Ancak bu süreç Cumhuriyet'in kırılganlığını açığa çıkarmıştı. Yeterince cesur ve hırslı bir adamın devleti ele geçirebileceği artık görülmüştü. Bu cesarete sahip olan kişi Julius Caesar'dı. Milattan önce 50'li yıllarda Batı Avrupa'da gerçekleştirdiği ardı ardına fetihlerle Roma'nın en etkili figürü haline geldi. Romalıların Galya dediği ve günümüzde Fransa ile Hollanda olarak bilinen bölgeleri ele geçirdi. Hatta Britanya'yı fethetme olasılığını değerlendirmek üzere adaya sefer düzenledi. Bu başarıların haberleri Roma'ya ulaştıkça Pompey giderek geçmişin bir figürü haline gelmeye başladı. Buna rağmen Roma Senatosu'ndaki muhafazakar bir grup Pompey'in etrafında toplandı ve onu Cumhuriyet'in koruyucusu olarak sunmaya başladı. Sezar'ın Galya valiliği görevi milattan önce 50 yılında sona yaklaşırken bu grup onu görevden aldırmaya ve emri altındaki orduları dağıtmaya çalıştı. Sezar buna boyun eğmedi. Lejyonlarını güneye doğru yürüttü ve milattan önce 49 yılının başlarında Rubikon Nehri'ni geçerek Roma üzerine ilerledi.
Bu adım yeni bir iç savaşın açık ilanıydı. Çok geçmeden bu savaşın etkileri Mısır'a ve Kleopatra'nın kaderine de ulaşacaktı. Sezar'la Pompei arasındaki mücadele yıllarca sürdü. Ancak sonucun belirginleşmesi M.Ö. 48 yılının yaz sonlarını buldu. Hazırlıklarını tamamlayan Sezar Yunanistan'a geçti ve 9 Ağustos'ta Farsalus'ta Pompei'nin ordusuyla karşı karşıya geldi. Antik kaynakların Sezar açısından ezici bir zafer olarak anlattığı bu çatışmada Pompei'nin ordusu sayıca daha az olmasına rağmen Sezar rakibinin saflarını yarmayı ve onları bozguna uğratmayı başardı. Pompei'nin binlerce askeri öldürüldü. Çok daha fazlası esir alındı. Pompei savaş alanından kaçarak Lesbos adasına sığındı ve bir sonraki hamlesini değerlendirmeye başladı. Mücadelenin henüz tamamen kaybedilmediğini düşünüyordu. İspanya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde hala kendisine bağlı güçler vardı. Genç Cato, günümüzde Tunus olarak bilinen Afrika eyaletinde bir orduya komuta ediyor ve Sezar'a karşı direnişi sürdürmeyi planlıyordu. Bu koşullar altında Pompei, Ptolemaios hanedanından destek almayı ve muhtemelen Cato ile birleşerek Kuzey Afrika'yı mücadelesinin yeni merkezi haline getirmeyi umut etti. Bu nedenle Mısır'a yelken açmaya karar verdi. 10 yıl önce Kleopatra'nın babası 12. Ptolemaios'un tahtına geri dönmesine yardım etmiş olması, Pompei'nin bu ülkede destek bulacağına inanmasına yol açmıştı. Önce Kıbrıs'a uğradı, ardından Mısır'a yöneldi ve M.Ö. 48 yılının Eylül ayı sonlarında kıyılara ulaştı. Ancak burada onu bekleyen şey destek değil, ölüm oldu. Pompei Mısır'a ayak bastıktan kısa süre sonra öldürüldü. Bir zamanlar onun doğu seferlerinde görev yapmış olan Lucius Septimius'un önderliğindeki bir grup Romalı paralı asker tarafından bıçaklandı. Ardından başı kesildi ve Sezar'a sunulmak üzere saklandı. Bu cinayetin Ptolemaios Sarayı tarafından emredildiği düşünülür. Büyük olasılıkla Sezar'ın iç savaşı kazanmasının kaçınılmaz olduğuna inanılmış ve onun gözüne girmek amaçlanmıştı. Pompei'nin Farsalus'tan sonra Mısır'a gelme kararı, Kleopatra'nın hayatının yönünü geri dönülmez biçimde değiştirdi. Onun ölümünden yalnızca birkaç gün sonra Sezar'ın de Mısır'a doğru yola çıktığı anlaşıldı. Sezar rakibinin planlarını öğrenmişti ve Pompei'nin Kuzey Afrika'da yeni bir güç merkezi kurmasını engellemek istiyordu. Ekim ayı başlarında İskenderiye'ye vardığında, Pompei'nin öldürüldüğünü ve bedeninin başının kesilerek aşağılandığını öğrendiğinde derin bir üzüntü yaşadı. Sezar İskenderiye'de kraliyet sarayına yerleşti ve durumun değerlendirmesini yapmaya başladı. İç savaş henüz sona ermemişti. Pompei'nin ölümüne rağmen genç Cato, Pompei'nin oğlu Sextus Pompeius ve diğer destekçiler uzun yıllar boyunca mücadeleyi sürdürecekti. Sezar Mısır'da seçeneklerini tartarken Kleopatra bu anı kendi kaderi için bir fırsat olarak gördü. O sırada İskenderiye dışında bulunan Kleopatra, Sezar'a onunla görüşmek istediğini bildirdi. Antik tarihçi Cassius Dion'un aktardığına göre Sezar'ın huzuruna çıkmadan önce kendini büyük bir özenle hazırladı. Hem görkemli hem de merhamet uyandıran bir görünüm sergilemeyi amaçladı. Planını tamamladıktan sonra gece vakti kardeşi Ptolemaios'un haberi olmadan saraya girdi. Sezar onu gördüğü anda etkilenmişti. Konuşmaya başladığında bu etki daha da arttı. Kısa süre içinde 52 yaşında olan ve Roma'da Calpurnia ile evli bulunan Sezar'la henüz 21 yaşındaki Kleopatra arasında bir ilişki başladığı anlaşıldı. Bu yakınlaşma yalnızca kişisel bir mesele değildi. Kleopatra için bu ilişki hayati bir siyasi hamleydi. Çünkü Kleopatra ile küçük kardeşi 13. Ptolemaios arasındaki iktidar mücadelesi artık açık bir çatışmaya dönüşmek üzereydi. Genç kral henüz çocuk yaşlardaydı. Kleopatra'nın gerçek rakibi ise Pothinus adlı bir saray görevlisiydi. Pothinus, Kleopatra'nın tahta çıktığı günden beri Gabinianilerle birlikte genç Ptolemaios'un naibi olarak hareket ediyor ve sarayda fiili gücü elinde tutuyordu. Bu sırada Kleopatra'nın diğer küçük kız kardeşi Arsinoe'nin taht üzerindeki iddialarını destekleyen üçüncü bir güç odağı da ortaya çıkmıştı. Sezar'la Pompei Farsalus'taki büyük çatışma için hazırlık yaparken Kleopatra kısa bir süreliğine İskenderiye'den ayrılmak zorunda kaldı ve Levant bölgesine çekildi. Burada kendi destek ağını yeniden toparladı. Güçlerini bir araya getirdikten sonra yeniden Mısır'a döndü.
Bu gelişmeler yaşanırken önce Pompei ardından da Sezar, Ptolemaios hanedanının kendi içindeki çatışmaların ortasında Mısır'a gelmişti. Kleopatra'nın Sezar'la yaptığı görüşme, onun ilk kez M.Ö. 48'in sonlarında Sezar'ın huzuruna çıktığı anın ne kadar tehlikeli olduğunu düşündüğümüzde daha da anlam kazanır. Sezar, Kleopatra'nın dilekçelerine sert ama net bir şekilde yanıt verdi. Saraydaki fiili gücün sahibi olan Pothinus'un idam edilmesini emretti ve Kleopatra'yı Mısır kraliçesi olarak tanıdı. Buna karşılık Ptolemy 13. ve Arsinoe güçlerini birleştirdi. Bunun ardından dikkat çekici bir olaylar zinciri başladı. Sezar Mısır'a yalnızca sınırlı bir askeri güçle gelmişti. M.Ö. 48'in kış aylarında Roma Cumhuriyeti'nin diktatörü Kleopatra ile birlikte İskenderiye'de kuşatma altında kaldı. Ptolemy ve Arsinoe'nin kuvvetleri başkenti çevrelemişti. Ancak şehri ele geçirmeyi başaramadılar. Haftalar geçtikçe Sezar'ın lehine gelişmeler yaşandı ve Mısır'a Roma takviye birlikleri ulaşmaya başladı. M.Ö. 47 yılının başlarında Nil deltasında gerçekleşen bir çatışmada Ptolemy ve Arsinoe'nin davası kesin bir yenilgiye uğradı. Ptolemy 13.'nün yenilginin ardından kaçmaya çalışırken Nil nehrinde boğulduğu aktarılır. Arsinoe ise hayatta kaldı. İonya bölgesine sürgün edildi ve Artemis tapınağına sığındı. Bu kutsal alanda onu öldürmek dönemin dini anlayışına göre ağır bir ihlal sayılacaktı. Kleopatra'nın hamlesi sonuç vermişti. Sezar'ın askeri ve siyasi desteğiyle tahtını geri almış ve yeniden Mısır'ın tartışmasız hükümdarı konumuna yükselmişti. Ancak Mısır'da kadın yönetimi hala hassas bir meseleydi. Konumunu sağlamlaştırmak için Kleopatra, M.Ö. 47 yılında diğer küçük erkek kardeşini ortak hükümdar ilan etti. Bu durum işleri daha da karmaşık hale getirdi. Beklendiği üzere ona da Ptolemy adı verildi. Tarihe Ptolemy 14. olarak geçen bu çocuk, hanedanın en genç üyesiydi ve yalnızca 11 ya da 12 yaşlarındaydı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmez. Gelenek gereği ritüel bir kardeş evliliği de gerçekleştirildi. Bu sırada Kleopatra'nın hedefleri genişliyordu. Sezar'ın çocuğuna hamileydi. Bu son derece önemli bir gelişmeydi. Sezar birden fazla evlilik yapmış olmasına rağmen yalnızca bir meşru çocuğa sahip olmuştu. Julia adlı bu kızı M.Ö. 54 yılında ölmüştü. Julia'nın ölümü Roma Cumhuriyeti'ni iç savaşa sürükleyen süreci hızlandırmıştı. Çünkü Julia, 1. Triumvirat'ın ittifak dengeleri kapsamında Pompei ile evliydi. Bu nedenle Kleopatra, M.Ö. 47 yılının ikinci yarısında büyük olasılıkla yaz sonu ya da sonbahar başlarında Mısır'da bir erkek çocuk dünyaya getirdiğinde bu olay Roma dünyası açısından büyük bir anlam taşıyordu. Sezar'ın artık biyolojik bir erkek varisi vardı. Ancak bu çocuk Mısırlı bir kraliçeden doğmuştu. Bu durum son derece sorunluydu. Sezar, Roma dünyasında fiilen en güçlü kişi olmasına ve diktatörlük yetkilerini kullanmasına rağmen bu çocuğu resmen varisi olarak kabul ettirmek konusunda ciddi siyasi engellerle karşılaşacaktı. Çocuğa Sesarion adı verildi. Sesarion dünyaya geldiğinde Sezar, Mısır'dan ayrılmıştı. Kato ve Pompei'nin diğer eski müttefiklerine karşı devam eden savaşları denetlemek üzere batıya dönmüştü. Bu nedenle Kleopatra, M.Ö. 46 yılında yeni doğmuş oğluyla birlikte Roma'yı ziyaret etmek üzere Mısır'dan ayrıldı. Yaklaşık 2 yıl boyunca orada kaldı. Kleopatra'nın Roma'daki varlığı, şehrin siyasi elitleri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Onu iktidar hırsıyla hareket eden doğulu bir kraliçe olarak görüyorlardı. Ayrıca Sezar'ın onunla olan ilişkisi ve Sesarion'u varis olarak tanıma ihtimali birçok senatörü endişelendiriyordu. Böyle bir gelişme bir 100 yıl önce Roma aristokrasisi için düşünülemezdi. Ancak Sezar geleneklere bağlı kalmayacağını defalarca göstermişti. Bu tutum iktidarı bırakmayı reddetmesinde açıkça görülüyordu. Sezar, Pompei'ye karşı iç savaşın başında devletin içinde bulunduğu askeri kriz nedeniyle olağanüstü yetkiler gerektiğini savunarak diktatörlük yetkisini talep etmişti. Ancak şimdi iç savaş sona ererken ve yetkilerinin süresi dolmak üzereyken Sezar ömür boyu diktatör olmak istediğini açıkça ilan etti. Roma dünyasında bu karar büyük bir rahatsızlık yarattı. Romalılar krallık fikrine kökten karşıydı ve Sezar'ın bu yöndeki adımları giderek artan bir muhalefeti tetikledi. Bazı çevreler bu durumu Kleopatra ile ilişkilendirdi ve Mısır kraliçesinin Sezar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu öne sürdü.
Bu görüşü dile getirenler arasında Kleopatra'yı bizzat tanıyan ve ona karşı açık bir antipati besleyen ünlü Romalı hatip Cicero da vardı. Cicero mektuplarında Kleopatra hakkında son derece sert ifadeler kullanır. Aynı mektuplar, Kleopatra'nın Roma'da bulunduğu sırada Sezar'dan ikinci kez hamile kalmış olabileceğine dair söylentilere de işaret eder. Ancak eğer böyle bir hamilelik yaşandıysa, bebeğin doğmadan kaybedildiği aktarılır. Kısa süre sonra Kleopatra için çok daha sarsıcı bir olay yaşandı. Roma takvimine göre Mart ayının idleri olarak bilinen günde, M.Ö. 44 yılının 15 Mart'ında Sezar Roma'da bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu senatörler, Sezar'ın bir tiran olmaya kararlı olduğuna inanıyor ve onu durdurmanın tek yolunun suikast olduğunu düşünüyordu. Sezar'ın ölümüyle birlikte Roma dünyası bir kez daha derin bir kaosa sürüklendi. Suikastın ardından Kleopatra bir süre daha Roma'da kaldı. Amacı oğlu Tesarion'un Sezar'ın vasiyetinde resmi varis olarak anılıp anılmadığını kesinleştirmekti. Kısa süre içinde bunun gerçekleşmediği netleşti. Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte Kleopatra vakit kaybetmeden Roma'dan ayrıldı. Çünkü Sezarion artık parçalanmakta olan Roma Cumhuriyeti'nde Sezar'ın mirası üzerinde hak iddia edecek herkes için potansiyel bir tehdit ve aynı zamanda bir hedefti. Kleopatra Mısır'a döndüğünde hızla harekete geçti. Aldığı ilk kararlardan biri, küçük kardeşi ve ortak hükümdarı olan 14. Ptolemaios'un ortadan kaldırılması oldu. Kraliyet yazıtları onun M.Ö. 44 yılının Temmuz ayı sonlarında hala hayatta olduğunu göstermektedir. Ancak takip eden 8 ya da 9 hafta içinde öldü. Eylül ayının başlarında Kleopatra'nın oğlu Sesarion, Ptolemy 15. Sezar adıyla yeni ortak hükümdar ilan edildi. Ptolemy, 14. Ptolemaios'un nasıl öldüğüne dair doğrudan bir kanıt yoktur. Buna rağmen ortadan kayboluşunun zamanlaması ve Sezarion'un hızla tahta çıkarılması, Kleopatra'nın onu zehirlettiği ya da başka bir yolla ortadan kaldırdığı ihtimalini son derece güçlü kılar. Böylece Kleopatra, Sezar'ın ölümünden hemen sonra Mısır'daki iktidarını sağlamlaştırmış ve hanedan içinde yeni bir muhalefet odağının oluşmasını engellemiş oldu. Sezar'ın suikastı, Roma dünyasında yeni bir çatışma dalgasını başlattı. Cumhuriyet içinde bu kez Sezar'ı destekleyenlerle onu öldüren senatörler arasında açık bir mücadele ortaya çıktı. Bu çatışmalar dizisi tarihe Kurtarıcılar Savaşı olarak geçti. Kleopatra Mısır'a döner dönmez, iç savaşta Mısır'ı yanlarına çekmek isteyen her iki taraftan da elçiler kabul etmeye başladı. Kleopatra'nın konumu son derece stratejikti. Savaşın ağırlık merkezi giderek Yunanistan ve Doğu Akdeniz'e kayıyordu. Bu bölgeler üzerinde Kleopatra artık doğrudan etki sahibiydi. Çünkü Sezar, M.Ö. 47 yılında 10 yıldan biraz fazla süren Roma egemenliğinin ardından Kıbrıs adasını yeniden Ptolemaios hanedanına iade etmişti. Böylece Kleopatra, Mısır ve Kıbrıs'ın yanı sıra güçlü bir donanma ve kayda değer bir orduyu da kontrol ediyordu. Bu nedenle Kleopatra'nın sadakati büyük önem taşıyordu. O da açık biçimde Sezar'ın intikamını almak isteyen tarafı destekledi. Ancak bu süreçte kendi konumu da tehdit altına girdi. Kıbrıs'ta görevlendirilmiş olan vali Serapion, Sezar'ı öldüren kurtarıcılarla ittifak kurmuştu. Bu durum, Kleopatra'nın çıkarlarına doğrudan aykırıydı. Olaylar kısa süre içinde yeni bir komploya dönüştü. Kleopatra'nın hayatta kalan kız kardeşi Arsinoe, Serapion ve onunla aynı çizgide olan güçlerle işbirliği yaptı. Bu girişim M.Ö. 41 yılında Serapion'un öldürülmesiyle sonuçlandı. Arsinoe ise yıllar önce sığınak bulduğu Artemis Tapınağı'nda öldürüldü. Bu olay kutsal bir mekanda gerçekleştiği için dönemin dünyasında büyük bir dini ihlal olarak görüldü. Bu gelişmeler yaşanırken Kurtarıcılar Savaşı da sona ermişti. Sezar'ı öldürenler M.Ö. 42 yılında Makedonya'daki Filipi'de yapılan iki büyük savaşta yenilgiye uğratıldı. Kleopatra kazanan tarafla birlikte hareket etmişti. Bu sayede Roma devletinin gözünde konumunu güçlendirdi ve Kıbrıs üzerindeki hakimiyetini korumayı başardı. Ancak Roma Cumhuriyeti artık geri dönülmez bir çöküş sürecine girmişti. Kurtarıcılar Savaşı devam ederken bile Sezar'ın mirası üzerinde hak iddia eden isimler birbiri ardına ortaya çıkıyordu. Cumhuriyetin geleceği belirsizdi ve Roma dünyasında yeni bir iktidar mücadelesi şekillenmek üzereydi.
Özellikle üç figür devletin bir sonraki yöneticisi olmak için sahneye çıkmaya başlamıştı. Bu üçlü içinde ilk isim Sezar'ın büyük yeğeni olan Octavian'dı. Sezar öldürüldüğünde henüz 18 yaşındaydı. Ancak diktatör onu vasiyetinde resmen varisi ilan etmişti. Diğer iki isimse Sezar'ın uzun süredir yanında yer alan ve suikasttan önceki yıllarda onun en yakın yardımcıları arasında bulunan Marcus Antonius ve Marcus Lepidus'tu. Antonius, Sezar'ın Magister Equitum yani süvari komutanı olarak görev yapmıştı. Bu üçlü, M.Ö. 43 yılında ikinci Triumvirat olarak bilinen siyasi ittifakı kurdu. Amaçları Roma Cumhuriyeti içindeki gücü paylaşmak ve düzeni kendi kontrolleri altında yeniden kurmaktı. Ancak bu denge uzun sürmedi. Lepidus kısa sürede etkisiz hale getirildi ve sahneden çekildi. Bundan sonraki süreç Sezar'ın mirası ve Roma devletinin geleceği için Octavian'la Antonius arasında yaşanan bir güç mücadelesine dönüştü. Kısa süre sonra aralarında bir uzlaşma sağlandı. Buna göre Octavian batı eyaletlerini, Antonius ise doğu eyaletlerini kontrol edecekti. Antonius M.Ö. 40 yılında Octavian'ın kız kardeşi Octavia ile evlendi ve bu evlilikten kısa süre içinde iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak Antonius'un Kleopatra ile olan ilişkisi bu evlilikten çok daha önce başlamıştı. Antonius, M.Ö. 55 yılında Mısır'daki Roma askeri müdahalesine katılmış ve Kleopatra'nın babasının yeniden tahta çıkmasına tanıklık etmişti. Bu sırada Kleopatra ile tanışmış ve aralarında bir bağ kurulmuştu. Yıllar sonra bu bağ yeniden canlandı. Her iki taraf da birbirine ihtiyaç duyuyordu. Kleopatra, Mısır'daki iktidarını korumak için güçlü bir Roma müttefikine ihtiyaç duyuyordu. Antonius ise Doğu eyaletlerini denetleyebilmek için Mısır'ın zenginliğine, donanmasına ve ekonomik kaynaklarına bağımlıydı. Başlangıçta tamamen stratejik olan bu ilişki zamanla gerçek bir tutkuya dönüştü. Kısa süre içinde çocukları oldu. M.Ö. 40 yılında ikizler dünyaya geldi. Erkek çocuğa Alexander Helios, kız çocuğa ise Kleopatra Selene adı verildi. Bu doğum Antonius'un Octavia ile evli olduğu döneme denk geliyordu. 4 yıl sonra M.Ö. 36 yılında üçüncü çocukları Ptolemy Philadelphus doğdu. Kleopatra'nın Sezar ile olan ilişkisi büyük ölçüde rastlantıların ürünüydü. Pompey Pharsalus'taki yenilgiden sonra Mısır'a gelmemiş olsaydı, Sezar orada bulunmayacak ve Kleopatra onunla karşılaşma fırsatı elde edemeyecekti. Antonius söz konusu olduğunda ise durum farklıydı. Kleopatra'nın bu ilişkiyi çok daha bilinçli ve planlı bir şekilde kurduğu anlaşılmaktadır. Sezar'ın ölümünden sonra Roma dünyasında kimin galip çıkacağını değerlendirmiş ve en güçlü adayın Antonius olduğuna karar vermişti. Bu görüş çağdaşlarının çoğu tarafından da paylaşılıyordu. Lepidus zayıf bir figürdü. Octavian ise henüz çok gençti ve başlangıçta sınırlı bir destek tabanına sahipti. Antonius ise deneyimliydi. Ordulara hükmediyordu ve Roma dünyasının doğusunda fiili lider konumundaydı. Aynı zamanda büyük bir hedefi vardı. M.Ö. 53 yılında Crassus'un Carrhae'de uğradığı büyük yenilginin intikamını almak ve Part İmparatorluğuna kesin bir darbe indirmek istiyordu. Bu hedef doğrultusunda Antonius, 10 binlerce lejyonerden oluşan büyük bir ordu hazırladı ve Partlara karşı kapsamlı bir sefer başlattı. Bu sefer özellikle Roma ile Partlar arasında sürekli nüfuz mücadelesine sahne olan Ermenistan Krallığı çevresinde yoğunlaştı. Kleopatra, M.Ö. 36 yılında en küçük çocuğunu doğurmak üzere Mısır'a dönmeden önce Antonius'la birlikte doğu sınırına kadar bu sefere katıldı. Bu sırada Roma siyasetinde gerilim giderek artıyordu. Antonius'un Kleopatra ile olan ilişkisi özellikle Octavian cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratıyordu. Antonius'un resmi eşi olan Octavia da bu durumun merkezindeydi. Kleopatra ise Doğu Akdeniz'deydi ve Antonius'la birlikte çocuklarını büyütmeye başlamıştı. İlişkileri kamuoyunda duyuldukça ikili hakkında sayısız hikaye dolaşmaya başladı. Antonius'un aşırı içki tükettiği, hatta yalnızca içki üzerine bir kitap yazdığı bile iddia ediliyordu. Bu söylentiler İskenderiye'deki saraylarının sefahat ve aşırılıkla özdeşleştirilmesine yol açtı. Bu anlatıların en ünlülerinden biri, Kleopatra ile Antonius arasında yapılan bir bahsi konu alır.
Rivayete göre hangisinin daha görkemli bir ziyafet verebileceği üzerine iddiaya girmişlerdi. Bahsi Kleopatra kazanmıştı. Daha sonraki yüzyıllarda yazılan Doğal Tarih adlı büyük ansiklopedide aktarılan bir hikayeye göre Kleopatra bu ziyafette paha biçilemez incilerden birini şarabında eriterek içmişti. Bu hikaye, ikilinin etrafında oluşan efsanenin en çarpıcı simgelerinden biri haline geldi. Yaşlı Plinius bu hikayeyi şöyle aktarır. Tarihteki en büyük 2 inci Kleopatra'ya aitti. Daha önce verilen talimatlar doğrultusunda hizmetkarlar önlerine yalnızca sirke dolu tek bir kap koymuştu. Sirkenin keskin yapısı incileri eritebilecek güçteydi. Kleopatra o sırada doğanın bu eşsiz armağanlarını kulaklarında taşıyordu. Antonius onun ne yapacağını merakla izliyordu. Kleopatra küpelerinden birini çıkardı. İnciyi sirkenin içine attı ve eridiği anda içti. Bu tür fantastik anlatıların olaylardan 100 yıl sonra bile anlatılmaya devam etmesi, Kleopatra ve Antonius'un kendi dönemlerinde Roma dünyasında nasıl algılandığını açık biçimde gösterir. İnci hikayesi, 16. yüzyıldan itibaren Kleopatra'nın resimlerinde de sıkça işlenen bir sahne haline gelecekti. Hikaye bütünüyle kurgusal olabilir. Ancak böyle bir anlatının doğabilmesi ve ardından Plinius gibi yazarlar tarafından aktarılacak kadar yaygınlaşması tek başına anlamlıdır. Bu anlatılar, Kleopatra ve Antonius'un doğudaki sarayında giderek artan bir yozlaşma ve mesafe duygusunu vurgulamayı amaçlıyordu. Onlar artık Roma Cumhuriyeti'nin muhafazakar değerlerine bağlı yöneticiler olarak değil, doğulu despotlar gibi hükmeden bir çift olarak resmediliyordu. Bu algı, Batı'da özellikle Roma'da itibarlarını ciddi biçimde zedeliyordu. Üstelik çift, Roma Senatosu'ndaki endişeleri yatıştırmak için hiçbir çaba göstermedi. En ağır tepki çeken adımları M.Ö. 34 yılında atıldı. Antonius, Part İmparatorluğu'yla ittifak kurmuş olan Ermenistan kralı Artavastes'i ele geçirdiği bir seferden sonra Mısır başkentine döndü. Sefer başarılı olmuş, Ermeni kralı esir alınarak İskenderiye'ye getirilmişti. Bunun ardından Antonius, Roma geleneğinde yalnızca Roma'da ve Senato'nun onayıyla yapılan zafer alayına benzer bir tören düzenlemeye karar verdi. Ancak bu töreni Roma'da değil, İskenderiye'de gerçekleştirdi. Bu karar, Antonius'un artık Roma Cumhuriyeti'nin bir generali değil, Doğu eyaletlerini fiilen yöneten bağımsız bir hükümdar gibi davrandığı algısını güçlendirdi. Daha da çarpıcı olan, zafer töreninin ardından düzenlenen ve tarihe İskenderiye bagışları olarak geçen etkinlikti. Bu törende Kleopatra ve Antonius, Sesariona ve kendi çocuklarına gösterişli kraliyet unvanları dağıttı. Sesarion, Mısır'ın yeni ortak kralı ilan edildi. Alexander Helios, Ermenistan ve Part kralı olarak tanıtıldı. İkiz kız kardeşi Kleopatra Selene, Libya topraklarının Roma adıyla Sirenaika'nın kraliçesi yapıldı. En küçük oğulları Ptolemy Philadelphusa ise Suriye bağışlandı ve o bölgenin kralı ilan edildi. Bu sahne, Kleopatra ve Antonius'un Doğu Akdeniz'i kendi hanedanları altında yönetme niyetlerini açıkça ortaya koyuyordu. İskenderiye bagışları, batıda bulunan Octavian için adeta bir fırsat oldu. Octavian Roma'daydı ve Senato üzerinde doğrudan etki kurabiliyordu. Antonius ise doğuda, Kleopatra'nın sarayında bulunuyor ve Roma kamuoyundan giderek uzaklaşıyordu. Roma'da uzun süredir Antonius'un aşırı bağımsız davrandığı ve doğuda bir doğu kralı gibi hareket ettiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Özellikle Kleopatra'nın sarayında ziyaretçilerin yere kapanarak selam vermesi, Romalılar için kabul edilemez bir aşağılanma olarak görülüyordu. Antonius bu adımlarla Roma'daki birçok kişinin en karanlık şüphelerini doğrular hale geldi. Ona göre Antonius, Cumhuriyeti fiilen ikiye bölmek ve Doğu eyaletlerini Kleopatra ile birlikte yönetmek istiyordu. Bu eleştirilerin merkezinde Kleopatra vardı. Pek çok Romalı onu önce Sezar'ı baştan çıkaran, ardından Sezar öldürüldükten hemen sonra yeni güç odağına yönelen tehlikeli ve manipülatif bir figür olarak görüyordu. Octavian açısından mesele yalnızca siyasi değildi. Kişisel bir boyutu da vardı. Antonius davranışlarıyla Octavian'ın kız kardeşi Octavia'yı küçük düşürmüştü. Octavia doğuyu terk etmiş,
Antonius'tan olan iki küçük kızıyla birlikte Roma'ya dönmüştü. Antonius ise M.Ö. 32 yılında Octavia'dan yasal olarak bile boşanmadan Kleopatra ile evlenmişti. Bu adım Roma'da büyük bir öfke yarattı. Artık iki rakip arasındaki çatışmanın kaçınılmaz olduğu açıktı. Gerilim tırmandı ve beklenen savaş M.Ö. 32 yılında patlak verdi. Octavian, Senato'nun önemli bir bölümünün desteğini alabilecek noktaya gelene kadar bekledi. Bu süreçte elini güçlendiren hamlelerden biri, Roma'daki Vesta tapınağına emanet edilmiş olan Antonius'un vasiyetinin bir kopyasını yasa dışı yollarla ele geçirmesi oldu. Bu belgede Antonius'un Kleopatra'nın yanında İskenderiye'de gömülmek istediğine dair ifadeler yer alıyordu. Bu ayrıntı Roma kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Savaş ilanı geldiğinde hedef doğrudan Antonius değildi. Resmi olarak savaş, Kleopatra ve Mısır'a karşı ilan edildi. Ortaya atılan iddialara göre Kleopatra ve sevgilisi Roma'ya rakip bir senato kurmayı planlıyordu. Bunun gerçek olup olmadığı hiçbir zaman netleşmedi. Ancak Octavian için bu söylentinin doğruluğundan çok işe yararlılığı önemliydi. Sonuçta senatodaki güçlü bir bloktan destek almayı başardı. Buna rağmen birçok senatör Roma'yı terk ederek Antonius'un safına geçti. Ortaya çıkan çatışma, tarihe Actium Savaşı olarak geçecek kısa ama belirleyici bir iç savaştı. Savaşın kaderi, Batı Yunanistan kıyılarında Korint Körfezi'nin girişinde yapılan tek bir büyük deniz muharebesinde belirlendi. Çatışma başlamadan önce Kleopatra ve Antonius güçlerini burada toplamak üzere Yunanistan'a gitmişti. Amaçları İtalya ve Roma'ya karşı olası bir saldırı için hazır olmaktı. Bu sırada Octavian ve başkomutanı Marcus Agrippa da boş durmadı. Kleopatra ve Antonius'un inisiyatifi ele geçirmesini önlemek için büyük bir donanma hazırladılar. Octavian'ın kuvvetleri Korint Körfezi'ne doğru ilerlerken Kleopatra ve Antonius Körfez'den çıkıp Octavian'ın filosunu bölmeye karar verdi. Tarihin en büyük deniz savaşlarından biri başladı. Yüzlerce gemi, 10 binlerce asker ve denizci çarpıştı. Ancak Antonius ve Kleopatra'nın donanması bölündü. Octavian'ın daha küçük ve çevik gemileri manevra üstünlüğü sağladı. Sonunda zafer Octavian ve Agrippa'nın oldu. Antonius ve Kleopatra geriye kalan gemileri ve adamlarıyla Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Tüm planları çökmüştü. Bundan sonra yaşananlar efsanevi bir nitelik kazandı. Nasıl Sezar yıllar önce Pompei'yi Mısır'a kadar kovalamışsa, Octavian da Antonius'u Nil ülkesine kadar takip etmeye hazırlanıyordu. Ancak acele etmedi. Ordusuyla birlikte Anadolu ve Levant üzerinden karayoluyla ilerledi. Bu nedenle Mısır'a ancak M.Ö. 30 yılının yazında ulaşabildi. Bu süre boyunca Kleopatra ve Antonius yaklaşan saldırıya hazırlanmak için zamana sahipti. Ancak Actium'daki yenilginin etkisi çok ağırdı. Birçok asker kaçmış, geride kalanlar karada mahsur kalmıştı. Bu birliklerin büyük bölümü teslim oldu. Daha da önemlisi, Antonius ve Kleopatra'nın eski destekçilerinin çoğu taraf değiştirerek Octavian'ı desteklemeye başladı. Octavian Mısır'a vardığında birlikleri uzun yürüyüşten yorgundu. Ancak Libya'dan doğuya ilerleyen ayrı bir kuvvetle birleştiler. M.Ö. 30 yılının Temmuz ayında İskenderiye dışında Antonius'un ordusuna karşı kesin bir zafer kazandılar. Bu yenilgiden sonra Antonius, Kleopatra'nın öldüğüne dair yanlış bir habere inanarak kendini bıçakladı. Plutarkos'un aktardığına göre Antonius hemen ölmedi. Ağır yaralı halde hayatta olan Kleopatra'nın yanına götürüldü ve orada hayatını kaybetti. Kısa süre sonra Kleopatra da Octavian'ın askerleri tarafından ele geçirildi. Octavian onu Roma'ya götürerek zafer alayında teşhir etmek istiyordu. Kleopatra buna meydan okurcasına karşı çıktı. Octavian hayatının bağışlanacağını söyledi. Ancak Kleopatra için bu kabul edilebilir değildi. Sevgilisinin ardından hayatta kalmayı reddetti. Ölüm tarihi kesin değildir. Ancak büyük olasılıkla M.Ö. 30 yılının 10 Ağustos gününde gerçekleşti. Bu da Kleopatra'nın yalnızca yaklaşık 39 yaşında olduğunu gösterir. Ölüm biçimi konusunda farklı anlatımlar vardır. En ünlüsü zehirli bir yılan tarafından ısırıldığı yönündedir. Ancak daha akla yatkın olan küçük bir doz zehir içerek yaşamına son verdiğidir. Bazı kaynaklar ölümüne neredeyse törensel bir şekilde hazırlandığını aktarır. Son bir yemek yediği, yıkandığı ve kaderini sakinlikle karşıladığı söylenir. Yüzyıllar boyunca bu an üzerine sayısız abartılı teori üretildi.
Ancak gerçek ne olursa olsun Kleopatra'nın ölümüyle birlikte yalnızca bir kraliçenin değil, 300 yıllık Ptolemaios hanedanının ve Helenistik Mısır'ın da sonu gelmiş oldu. Olası senaryolardan biri Octavian'ın Kleopatra'yı gizlice öldürtmüş olabileceğidir. Daha uç bir iddia ise karbon monoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybettiğidir. Ancak ne şekilde ölürse ölsün, Octavian daha sonra kraliçeye kraliyet cenazesi yapılmasına izin verdi. Kleopatra ve Antonius, İskenderiye'nin dışında bir mozoleye birlikte defnedildi. Bu yapının kalıntıları ise bugüne kadar hiçbir zaman bulunamadı. Kleopatra'nın ölümü ve Actium'da kendisinin ve Antonius'un uğradığı yenilgi, onun yaklaşık 25 yıl boyunca bilinçli olarak engellemeye çalıştığı bir sonucu beraberinde getirdi. Mısır, Kıbrıs gibi doğrudan Roma devletine bağlandı. Bu gelişme ilk bakışta kaçınılmaz gibi görünse de aslında Roma için her zaman tercih edilen bir yöntem değildi. Roma birçok bölgeyi uzun süre bağımlı krallıklar aracılığıyla yönetmeyi seçmişti. Günümüzde Cezayir sınırları içinde kalan Mauretanya ve modern Bulgaristan topraklarındaki Trakya gibi bölgeler Romalılar tarafından kolayca ilhak edilebilecek durumdayken bile 1. yüzyılın sonlarına kadar bağımlı devlet statüsünde kalmıştı. Mısır'da ise durum farklıydı. Ptolemaios hanedanı yıllar süren iç savaşlar ve tasfiyeler sonucunda neredeyse tamamen yok olmuştu. Üstelik hanedan Roma açısından potansiyel bir tehdit olarak görülüyordu. Sezar aracılığıyla akrabalık bağı bulunmasına rağmen Octavian Kleopatra'nın ölümünden birkaç hafta sonra Sesarion'u sessizce ortadan kaldırttı. Buna karşılık Kleopatra'nın Antonius'la olan çocuklarını bağışladı ve onları Roma'ya göndererek orada yetiştirilmelerini sağladı. Alexander Helios ve Ptolemy Philadelphus sonraki yıllarda Roma'da hayatlarını kaybetti. Çoğu tarihçi bu ölümlerin kasıtlı değil, hastalık kaynaklı olduğunu kabul eder. Kleopatra Selene ise farklı bir kader izledi. Saygın bir entelektüel hükümdar olan Mauretanya kralı 2. Juba ile evlendirildi. Mısır'ın doğrudan Roma yönetimine bağlanmasının ardından Octavian M.Ö. 27 yılında anayasal düzenlemeler yaparak İmparator Caesar Augustus unvanını aldı. Antonius ve Kleopatra'yı saf dışı bıraktıktan sonra gücü artık rakipsizdi. Mısır, Roma ve İtalya'nın tahıl ambarı haline geldi ve başkente büyük miktarda gıda sağlayan hayati bir eyalet oldu. İskenderiye ise yüzyıllar boyunca imparatorluğun ikinci büyük şehri konumunu korudu. Yunan doğusunun bilimsel ve entelektüel merkezi olmaya devam etti. Roma İmparatorluğu'nda matematik ya da tıp öğrenmek isteyenler Roma'ya değil İskenderiye'ye giderdi. Mısır'ın fethi aynı zamanda Roma'ya Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na açılma imkanı sağladı. Kleopatra'nın ölümünden ve Ptolemaios Mısırı'nın sona ermesinden birkaç yıl sonra Romalılar, Arabistan'a seferler düzenlemeye ve Hindistanlı'yla daha uzak bölgelerle deniz ticareti kurmaya başladı. Kleopatra, antik dünyanın en ikonik kadın figürlerinden biri haline geldi. Ölümünden 2000 yıl sonra bile adı dünya genelinde biliniyor. Bunun nedenleri çok katmanlıdır. En başta Julius Caesar ve Marcus Antonius'la olan ilişkileri ve Roma Cumhuriyeti'nin çöküşüyle Roma İmparatorluğu'nun doğuşuna giden süreçte oynadığı rol gelir. Bu durum, antik Yunan ve Roma tarihçilerinin ona özel bir ilgi göstermesine yol açtı. Suetonius, Plutarkos, yaşlı Plinius ve Cassius Dio gibi yazarların eserlerinde Kleopatra önemli bir yer tutar. Bu anlatılar, Orta Çağ ve erken modern dönem yazarlarının onun hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmasını sağladı. Sonuç olarak Kleopatra, resimlerde, heykellerde ve edebi eserlerde sıkça işlenen bir figür haline geldi. İnciyi eritme hikayesi özellikle ünlüydü ve Rönesans'la Barok dönem sanatında defalarca resmedildi. Bu miras modern dönemde de devam etti. Kleopatra'nın hayatını konu alan çok sayıda tiyatro oyunu, film ve televizyon yapımı üretildi. En saygın eserlerden biri William Shakespeare'in Antony ve Kleopatra adlı oyunudur. En ünlü sinema uyarlaması ise 1963 yapımı Kleopatra filmidir. Elizabeth Taylor'un Kleopatra, Richard Burton'ın Antonius rolünde yer aldığı bu yapım, bütçesini aşmasıyla ün kazansa da genel olarak olumlu eleştiriler aldı ve sinema tarihinin en bilinen filmlerinden biri haline geldi.
Kleopatra, kuşkusuz antik dünyanın en tanınmış kadın figürlerinden biriydi. Antik çağlardan itibaren 50'den fazla yazar onun adını eserlerine dahil etti. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar birçok tarihçi ondan söz etmeye devam etti. Yaşlı Plinius gibi ansiklopedi yazarları bile Kleopatra'ya geniş yer ayırdı. Bu yoğun ilginin nedeni açıktır. Hayatı dönemin en büyük siyasal dönüşümleriyle iç içe geçmişti. Milattan önce 69 yılı civarında doğduğunda Roma, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini giderek sağlamlaştırıyordu. Ailesinin yüzyıllardır yönettiği Ptolemaios Krallığı ise bağımsızlığını kaybetme sürecine girmişti. Kleopatra'nın tüm hayatı, Mısır'ın bağımsızlığını ve hanedanının iktidarını mümkün olduğunca uzun süre koruma çabası etrafında şekillendi. Bu amaç doğrultusunda önce Julius Caesar ardından Marcus Antonius'la ittifak kurdu. Her iki Romalı liderle de kişisel ilişkiler yaşadı ve her ikisinden de çocuk sahibi oldu. Bu süreçte şans faktörü de önemli bir rol oynadı. Kleopatra hesaplı ve bilinçli davranmış olabilir. Ancak Pompei'nin Farsalus'taki yenilgisinden sonra Mısır'a kaçmayı seçmesi tamamen onun kontrolü dışındaydı. Eğer Pompei başka bir yere gitseydi ve Sezar rakibinin peşinden Mısır'a gelmeseydi, Kleopatra'nın kaderi ve tarih bambaşka bir yönde ilerleyebilirdi. Sezar'ın dikkatini çekip onunla bir ilişki kurduktan sonra Kleopatra'nın hedefleri büyüdü. Sezar daha uzun süre hayatta kalsaydı, Sesarion'u onun halefi olarak kabul ettirmeye çalışması ihtimal dahilindeydi. Ancak Sezar'ın suikasta uğramasıyla bu planlar sona erdi. Bu noktadan sonra Kleopatra yönünü Antonius'a çevirdi. Antonius'la olan ilişkisinin samimi bir bağa dayanmış olması mümkündür. Ancak bu ilişkinin aynı zamanda güçlü bir siyasi ortaklık olduğu da açıktır. Milattan önce 34 yılında gerçekleştirilen İskenderiye bakışları ve çocuklarına verilen görkemli ünvanlar, Kleopatra'nın ve Antonius'un Doğu Akdeniz'i birlikte yönetme yönündeki hırslarını açıkça ortaya koydu. Fakat bu noktada karşılarına Sezar'dan çok daha temkinli ve kurnaz bir rakip çıktı. Octavian zamanını dikkatle bekledi. Milattan önce 32 yılında Senato'yu Kleopatra'ya karşı savaşa ikna etti ve kısa sürede kesin bir zafer kazandı. Bu yenilgi Kleopatra'nın bütün hesaplarını geçersiz kıldı. Antonius'un ölümünün ardından Roma'ya esir olarak götürülme ihtimaliyle yüzleştiğinde kendi kaderini kendisinin belirlemesini seçti. Böylece yalnızca bir kraliçenin değil, Helenistik Mısır dünyasının da son perdesi kapandı. Kleopatra'nın mirası 2000 yıl sonra bile tartışılmaya devam ediyor. Onu yalnızca iktidarını korumaya çalışan soğukkanlı bir hükümdar olarak görmek de mümkündür. Roma dünyasının en güçlü adamlarıyla gerçek duygusal bağlar kurmuş bir kadın olarak değerlendirmekte. Kesin olan şudur ki, Kleopatra yaşadığı çağın sınırlarını zorlamış, Roma Cumhuriyeti'nin sonu ve Roma İmparatorluğu'nun doğuşu gibi tarihsel kırılma noktalarının tam merkezinde yer almış nadir figürlerden biri olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.